Arkadaşlar merhaba. Bugün Edmodo'yu tanıtmak istiyorum ben. Edmodo nedir? Edmodo eğitsel bir sosyal ağ uygulamasıdır. Yani bu ne demek oluyor? Nasıl ki Facebook iletişim amaçlı bir sosyal ağ uygulamasıysa Edmodo da bir eğitsel sosyal ağ uygulamasıdır. Sadece öğrenciler ve öğretmenler için hazırlanmıştır. İnternet ortamındaki şu anda öğrenci ve öğretmenin bir arada bulunduğu ortamlarda biliyorsunuz gizlilik çok önemli. Edmodo gizlilik olsun, güvenli olsun bunları size sunuyor. Kesinlikle Facebook'taki gibi arkadaş ekleme, birbirini dürtme, mesaj atma gibi şeyler Edmodo'da kesinlikle yok. Tasarımı ve kullanımı Facebook'a benziyor. Yani Facebook'taki gibi bir ana sayfanız var. Oradan çeşitli paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Peki neler yapabiliyoruz Edmodo'da? İnternet üzerinde yapabileceğimiz her şeyi Edmodo'da yapabiliyoruz. Yani nedir bunlar? Link paylaşabiliyoruz. Dosya paylaşabiliyoruz. Video paylaşabiliyoruz. Bunlar zaten Facebook'ta da olan şeyler. Fakat Edmodo'nun en büyük özelliği interaktif quiz, sınav yapabiliyoruz. Ayrıca anket de yapabiliyoruz. Bu sınavları sistem tamamen kendi cevaplıyor. Sizin tercihinize göre öğrenciye dönüt veriyor ya da vermiyor. Onu siz belirliyorsunuz. Yani sınavdan sonra öğrenciye cevapları söyle diye bir opsiyonumuz var. Onu isterseniz kullanırsınız, isterseniz kullanmazsınız. Peki Edmodo'ya nasıl giriyoruz? Bunu anlatalım. Öncelikle www.edmodo.com internet adresimiz. İlk girişimizde ben bir öğretmenim. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra bay bayan tercihimizi yapıyoruz. Ad, soyad ve e-posta girmemiz gerekiyor. Herhangi bir isim girelim. Şifremizi giriyoruz. Daha sonra kayıt ol dediğimiz zaman kaydımız başlıyor. Bizden okulumuzu bulmamızı istiyor. Herhangi bir okul ismi yazalım. Fotoğraf yüklememizi istiyor. Bunu geçelim. Daha sonra ilişkide olmak istediğiniz community, yani neler diyelim, paylaşım merkezleri, science, örneğin fen ile ilgili öğretmenlerin paylaşımlarda bulunduğu bir yer. Social studies, sosyal bilimler, world languages, dünya dilleri, matematik. Herhangi birini seçelim şimdilik. Matematik diyelim. Go to my homepage diyoruz. Evet, Edmodo sınıfımızı oluşturduk. Bu bizim sınıfımız. Matematiğe az önce kayıt olduğumuz için bakın matematik sayfasında daha diğer öğretmenlerin yapmış olduğu paylaşımlar var. Bunlar %99 oranında İngilizce. Şimdi ben ne yapacağım? Oluşturdum sayfamı. Daha sonra groups yazan yerden yandaki artıya tıklayarak create tuşuna tıklayarak sınıfımı oluşturuyorum. Örneğin 9. sınıflar diyelim. Sınıfımızın ismine bir sınıf seç diyor. 9 diyelim. Konu alanı gene matematik diyelim. Bir konu seçiyoruz. Algebra, yani cebir diyelim. Oluştur dedik. Expected group size diyor. Yani sınıfınızın kaç kişi olmasını bekliyorsunuz. Türkiye'de sınıflar tabii kalabalık. Biz 26 artıyı seçelim. Grup açıklaması yapın diyor. 9. sınıflar matematik
dersi paylaşım alanı diyelim. Daha sonra finish dediğimizde artık 9. sınıfların üye olması için 9. sınıfımız oluştu. Daha sonra biz ne yapacağız? Peki öğrenciler nasıl kayıt olacak? Öğrenciler kayıt olurken biz onlara şuradaki şifreyi söyleyeceğiz. Burada bakın 3TC, 3CV diye bize bir şifre verdi. Öğrencilerimize bu şifreyi verdiğimizde bu oluşturduğumuz sınıfa bağlanabiliyorlar. Peki öğrenciler bağlandıktan sonra neler yapabiliriz? Bakın yukarıda Note, Alert, Assignment, Quiz ve Poll seçenekleri var. Bu seçeneklerden ne istiyorsak oluşturabiliriz. Not, öğrenci herhangi bir not göndermek istiyorsak, herhangi bir fikrimizi söylemek istiyorsak buraya type your here diyor, yazıyoruz. Aşağıda herhangi bir şey ekleyebiliyoruz. File, dosya ekleyebiliyoruz. Link ekleyebiliyoruz. Library, yani şu an Edmodo üzerindeki kütüphanemize yüklediğimiz dosyalarımızdan da paylaşabiliyoruz. File'a tıkladığımızda bilgisayarımızdan yüklüyor. Library'e tıkladığımızda bilgisayarımızdan Edmodo'daki kütüphanemize yüklediğimiz dosyaları ekleyebiliyoruz. Alert dediği uyarı, 140 karakterlik herhangi bir uyarı gönderebiliyoruz sınıfımıza öğrencilerin okuması için. Assignment kısmı, assignment ödev. Herhangi bir ödev vermek istiyorsak Edmodo üzerinden assignment tıklıyoruz. Assignment title diyor, başlığımızı yazıyoruz. Describe the assignment diyor. Ödevimizi açıklıyoruz. Daha sonra bu ödeve de aynı şekilde dosya, link ekleyebiliyoruz. Örneğin ben sınıflarıma PDF dosyası daha çok gönderiyorum ödev olarak. Okumaları için hikaye gönderiyorum. Daha sonra öğrenciler bana o hikayeyi okuyup cevapları gene Edmodo üzerinden bana gönderiyorlar. Ben Edmodo üzerinden değerlendiriyorum. Ödev bu şekilde. Daha sonra ödevimiz için buradan due date kısmından ödevimizin yapılması gereken son günü seçmemiz gerekiyor. Cancel deyip şimdilik iptal ettim. Ve quiz kısmı. Quiz kısmı gerçekten çok ayrıntılı bir quiz oluşturma seçeneği var Edmodo'nun. Quiz'e tıkladıktan sonra create quiz dersem quizime oluşturmaya başlamış olurum. Öncelikle yukarıda quizime bir isim vermem gerekiyor. İkinci dönem birinci quiz diyelim ismimize. Daha sonra type, yani quizimizin tipini seçmemizi istiyor. Multiple choice, çoktan seçmeli bir quiz mi olacak? True false, doğru yanlış mı? Short answer, kısa cevaplı bir quiz mi olacak? Fill in the blank, yani boşluk doldurmalı bir quiz mi olacak? Yoksa matching, eşleştirmeli bir quiz mi olacak? Biz şimdilik multiple choice, yani çoktan seçmeli quiz seçelim. Daha sonra add first question diyoruz ve ilk sorumuzu oluşturuyoruz. Question prompt kısmına sorumuzun soru istemini yazıyoruz. Örneğin çok basit olsun şimdilik. Türkiye'nin başkenti neresidir diyelim. Sorumuzu yazdık. Bu sorumuzun altına istersek link ya da dosya da ekleyebiliyoruz. Yani ben şimdi matematik öğretmeniyim, soruyu nasıl buraya yazacağım diye düşünebilirsiniz. Soruyu illa yazmanıza gerek yok. Soruyu resim olarak da burada ekleyebiliyoruz. Yani JPEG olsun, GIF olsun, herhangi bir dosya olarak ekleyebiliyoruz. Ya da PDF dosyası, Doc, hiç fark etmez. Hatta link kısmından video olarak da sorunuzu yükleyebilirsiniz. Daha sonra responses kısmında şıklarımız olacak. A şıkkı İstanbul, B şıkkı Bursa. Daha fazla şık eklemek için add response'a tıklıyoruz. C şıkkı Ankara, D şıkkı Kocaeli. Bu şıklardan bir tanesi doğru. Doğru olanı nasıl seçiyoruz? Set as correct answer diyor. Set as correct answer'a tıkladığımda
Doğru cevabı C Ankara olarak sistem kaydedecek. Öğrenci eğer C şıkkını işaretlerse soruyu doğru yapmış olacak. Diğer şıkları işaretlerse sistem ona yanlış yaptığını söyleyecek. Show results dersem buradan öğrenci sınavı tamamladıktan sonra doğru cevapları görür. Yani hangi soruya doğru, hangi soruya yanlış cevap vermiş görür ve yanlış cevaplarının da doğrusunu görür. Birinci sorumu oluşturdum. İkinci sorumu oluşturmak için şu sol tarafta gördüğünüz gibi bir artı var. Bu artıya tıklarsam ikinci sorumu oluşturmaya geçerim. Aynı şekilde ikinci sorumu da oluşturabilirim. Daha sonra Assign Quiz sağ üst tarafta Assign Quiz yazıyor. Eğer buna tıklarsam quizim yayınlanmış olur. Öğrencilerin görebileceği şekilde yayınlanmış olur. Bu Assign Quiz kısmı bazen verilen quiz olarak da gözükebiliyor. Edmodo aslında İngilizce tabanlı bir site. Fakat Türkçe'ye çevirmişler bazı kısımlarını. Bazı kısımları yarım kalmış. Türkçe'ye çevirdikleri bazı kısımlarda da bazı hatalar var. Türkçe hataları. Bu önemli değil. Eğer İngilizce bilmiyorsanız da herhangi bir sözlükten bu kelimeleri çok rahat bulabilirsiniz. Kullanımı çok rahat, çok basit. Herhangi bir zorluğu yok. Sınav oluşturmak çok kolay. Ödev oluşturmak çok kolay. Sınavları sistem kendi cevaplıyor. Öğrenciye kendisi dönüt veriyor. Size raporunu sunuyor. Hangi soru yüzde kaç oranında cevaplanmış, doğru cevaplanmış, yüzde kaç yanlış cevaplanmış. Hangi öğrenci hangi soruları doğru, hangi soruları yanlış cevaplamış. Sınıf olarak da size raporunu sunuyor. Şimdi bu Edmodo neden önemli? Bence şu yüzden önemli. Şu anda öğrencilerin tamamı internet üzerine çok fazla zaman geçiriyorlar. Biz internet üzerinde öğrencilerin boşa geçirdiği zamandan ne kadar çok çalarsak bence o kadar iyi bir iş başarmış oluruz. Yani internet ortamında öğrencileri doğru şeylerle meşgul etmiş oluruz. Edmodo öğrenciler ve öğretmenler için gerçekten büyük bir işbirliği sağlıyor. Ayrıca dünya çapında öğretmenlerle bağlantı kurma özelliği de var. Edmodo'nun mobil uygulamaları da mevcut. Yani Android ve Apple Store'da da kullanabilirsiniz. Android uygulaması biraz gerçi yetersiz kalıyor çünkü quizlere girilmiyor Android üzerinden. Ben de öğrencilerime zaten bilgisayar üzerinden daha çok girmelerini tavsiye ediyorum. Android şu an kullanılmıyor maalesef. Edmodo böyle bu şekilde bu yukarıdan Home kısmına tıkladığınızda tekrar ana sayfaya gelebiliyorsunuz. Sol tarafta sınıflarınız var. Groups'un altında. Bakın 9. sınıflar oluşturmuştuk. Library kısmı gene burada. Library'e tıkladığımızda bilgisayarımızdan Edmodo üzerindeki kütüphanemize dosyaları yüklüyoruz. Örneğin başka bir yere gittik. Bilgisayarımız yanımızda değil. Herhangi bir bilgisayardan da Library'deki dosyalarımıza erişebiliyoruz. Ya da Google Drive'dan da direkt Google Drive'a yüklediğimiz dosyalarımızı da Edmodo'da kullanabiliyoruz. Yukarıda Home tuşunun yanında bir de Progress yani ilerleme tuşu var. Örneğin 9. sınıfların ilerlemesi ne durumda? Hangi ödevleri, hangi quizleri yapmışlar, ne kadar yapmışlar? Buradan görebiliyoruz. İletilerimiz Notifications kısmında herhangi yeni bir ileti, yeni bir quiz cevabı, yeni bir ödev teslimi yapıldığı zaman buradan bize bildiriyor. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ediyorum.